Here we are, in the Republican Square of Yerevan, Armenia. A group of Turks and Armenians in their 20s playing the game of tag. This is Avetis, holding the camera. And this is me. Barer. Merhaba. I'm Eda. And I'm Seda. What you are watching right now is the amateurish documentary of the interviews we conducted for our project. Let's Talk, I'm Your Neighbor. In November 2010, we traveled between Yerevan and Istanbul to contact ordinary people. We were curious about their perceptions of Turks and Armenians from the other side of the border, what they would like to know or were wondering about each other, and the issues that they would like to voice to the other. We thought that experimenting with the idea of turning the interview logic around and letting the people interview us could prove interesting. So we conducted over 20 hours of interviews in the two countries. And here are the short excerpts from them. And what are his feelings like? Because we don't have these relations between Armenia and Turkey. Çok saçma bir şey. Biz absurd. Neden olmasın ya? Neden İran'la var, onunla olmasın? Neden Gürcistan'la var, Ermenistan'la olmasın? O tarihte 1915 ile 18 arasında olan şeyler olumsuzlar. Gürcistan'la ne kadar olduysa Ermenilerle de o kadar oldu. Rusya'yla da o kadar oldu. Şimdi Rusya'yla Türkiye'nin ticaret seviyesi en üst seviyede. Ama Ermenistan'la kesik. Yani bu hükümetin tabii bir an önce ortada kalkması lazım. Bu kapılar açılsın. Orada da bir ticaret potansiyeli var aslında. Yani trans geçmişler. Okay, this is what we call Ararat from the right side. Doğru taraftan ağrı diye biz buna diyoruz. Çok güzel değil mi? I have another question because he lives in the Ara. I have this question on the Ararat and the Ara. Do Kurds have these feelings of Ararat as we have, Armenians have towards it? Because Ararat is much symbolized in Armenia, and we think of Ararat as a biblical mountain. Do Kurds also have, also because he lives in the village, like neighboring Ara? Evet, aynen öyle. Bizde Nuh'un gemisi izleri var diye bizde de aynen şekil geçiyor. Zaten orada da şey var, Türkiye'nin çok turizme katkısı olacak Paşa Sarayı var, Kırkveli Cami var, Ağrı'dan hemen dibinde. Yani hem ekonomik hem dini olarak Tabii, değerli. Şeyi merak ettim. Ağrı'ya geldiler mi? Geldiler derken yani Ağrı'yı istiyorlar daha doğrusu. Ağrı Dağı'nı istiyorlar. Söyleyeyim mi? Söyle olabilir. He says like, yeah, first he had asked me whether you've been there, but he says like they want the Ararat, the Armenians want the Ararat mountain. Is this true? He asked you. Very political, like. Yes. not as if, okay, it's just a symbol, you know. Okay. Okay, actually, what they want isn't only Ararat. Ararat maybe symbolizes everything they want. And does he blame anybody for the situation that occurred in Istanbul? I mean, is he angry with the situation or not? And how much? Kimseyi suçlamıyorum. Aslında şimdi o sadece onu bıraksalar, yani elini akdamarda çekseler, akdamar değil abi, biz beraber ya şey olalım. Yani bu sorunu çözelim deseler, akdamar hiç sorun olmaz yani. Ama bunlar da akdamarı kafaya takıyorlar. Yani sade akdamar. No akdamar. Öteki de aynı kilise. Քանի որ մեկ անգամ էլ իր անունն եմ ուզում հիշեմ։ Էդա։ Հա, Էդա։ Ուրեմն մշակութաբան է հիմնականում
համալսարանի այդ բաժինն է սովորում, բաժնում։ Ուզում եմ իմանամ, ինչպես է տեսնում հայ մշակույթի նկատմամբ թուրքական այդպիսի վերաբերմունք, որ մշակույթը քանդվում է։ Անին, մի քանից կարող եմ ասել։ Եվ հիմիկված չէ, ընդհանրապես, տարածքում եղած մշակույթային բոլոր ճարտարապետական կառույցները ոչ մարդկային վերաբերմունքի են արժանացել, որ նույնիսկ մեր խաչքարերը, որոնք մեզ համար սրբություն են, ոտնատակ են տրվել, նույնիսկ գոմերի պարիսպներ են դարձել, ոտնատակի աստիճաններ, որոնց վրա ամեն անգամ ոտը տրվում եւ անցում է։ Օրինակ մենք մուսուլմանական արժեքների նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունք ես անձամբ ինքս չունեմ։ Եվ իրենք որպես ժամանակակից այս դարաշրջանի երիտասարդություն, քանի որ մենք բարեկամներ ենք, եկեք խոսենք, ուրեմն երիտասարդությունը ինչպես է վերաբերվում կառավարական այդ քաղաքականության։ First thing about the question about the culture, if you mean by culture the people's lifestyle, I think Turkish people, Kurdish people, Armenians, Greeks have really common in their lifestyle. So I don't think any people from any origin or any ethnic or national origin can have any negative attitude towards someone's just culture or lifestyle. About the cultural heritage and monuments, Turkish government even does not protect its own heritage and its own monuments. So this is a general problem in Turkey. Also sometimes people don't know the history of the place that they are living or the heritage of their own neighborhood, their own place. So they can't act to protect it. I think they are really kind because I know that they have really bad memories about Turks and Turkey. So I think I think people are kind to us. Like now, because I know that it must be hard for them. I think it's also the struggle. I mean, and we have talked about this with other people as well. It is in this discourse, Armenian discourse, diaspora discourse, particularly, but generally in all Armenian discourse, it's the Turkish who are said to have committed the genocide. And like personally, I think that there was. I mean, I personally don't like it when people say Turks committed the genocide because it was not an elected government and it was a CUP government. And when people say that the Turks did it, it's like the soul of Turkey. Like they have, it's like all the Turkish people were collaborators in the crimes such as big as the. But actually, it was. I mean, it's not unlike Germany. In Turkey, the CUP governments like Talat and Cemal, they came to the government by coup d'état, and they were not elected by the people, and they were not really responsible to the people. I think we also need to discuss the Armenian point of perspective. Because I think the diaspora is very aggressive on this issue. And I think it's like creating a defensive public opinion. And for me, for instance, I really feel very offended when I'm reading the stuff they are writing, the lobbying they're doing about this. And it's not helping anybody acknowledge what has been done. The motivation is not like acknowledgement or like payoff, but more like revenge. Հարցի շուրջ, երբ որ հարց է դրվում, անպայման նշվում է, որ ոչ թե թուրքերն են կազմակերպել, այլ թուրքական կառավարությունն է կազմակերպել այդ ջարդը, այդ սպանդը, չգիտեմ ինչպես ասել։ Լավ ստացինք, օրինակ ես գիտեմ, որ ինտերնետում բազմաթիվ մտավորականներ ստորագրել են, որ իրենք դնում են մտավորականներ, որ իրենք դնում են ցեղասպանությունը։ Ու ես նրանից ինձ բավարարված գացի։ Ու մենք էլ կարծում ենք, որ եկեք միանա դրած են դասա։ Ու դրանից նույնիսկ ահագին բան հալվեց, ահագին նեղացածություն նույնիսկ հալվեց։ After that, something like the ice melt within myself when I heard that. Ես էլ ուզում եմ հավաստիացնել իրենց եւ քանի որ ունենք մենք կյանքի ավելի շատ փորձ, որ լինում են հարևաններ, որ դա իրար դուք չեն բացում, իրար դուք չեն ծեցում, բայց գալիս է մի ժամանակ, որ անպայման դրա կարիքը զգացում է եւ դա անում։
Եթե ասվում է, որ փաստորեն ասում են, որ 15-18 թվականների թուրքական պատմության մեջ Ջեմալայերները Թալյաթը ներկայացում են որպես ազգի դավաճաններ։ Ասում է, որ հիմա իրենք դրանք քննորի կառավարություն չեն եղել, իրենք էլ են թուրքերները շատ քննադատում, որ իրենք սևասպանություն են իրականացրել այդ ժողովրդի հանդեպ։ Բայց այդ դեպքում ո՞րն է պատճառը, որ այսօրվա կառավարությունը, ասենք գերմանական կառավարության նման, չի դատապարտում այդ ոչ ընտրյալ մարդկանց կազմակերպած ցեղասպանությունը ու չի վերացնում այդ մեղքը իր վրայից, ինչպես արեցին գերմանացիները, ո՞րն է պատճառը։ Ermenistan, Ermeniler aklıma geliyor. Armenia. Ona bakarsan bir sürü yani komşularım aklıma. Nasıl bir yer? Hiç böyle kafanızda bir fikir var mı nasıl bir yer? Ermenistan'ın mı? Ha, böyle yani. Ya işte şimdi Sovyet şeyinden ayrıldıktan sonra Türkmenistan gibi geri kalmış. Öyle yani insanların açılmaya çalıştığı, yaşama ne bileyim bir 1970'li 75 yılları Türkiye aklıma geliyor. Ama belki onlar daha iyiydi. And during your long working in this patisserie, have you ever talked or had some discussions about Armenian issues? Ermenilerin çok şimdi onu konuşmaya fırsat da yok. Çünkü bizim Türkiye'deki iç politikadaki şeyler bize yetiyor. Yani dış siyasetten çok iç siyasette iki uçurum noktada olduğumuz için. Ama bu arada bizim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çok güzel bir taktiği cuk diye oturdu. Ben çok beğendim. Maça gitmesini ve maça Ermenistan Cumhurbaşkanı maça gelmesini. Yani bu Ermenistan maçı fark etmez. Hani biz birbirini seviyoruz ama mesela biz Yunan düşmanı olarak büyüdük. Niye Yunan'daki insanlar benim düşmanım olsun? Peki Ermenistan'daki halkın bize bakışı nasıl peki? Of course, there are different layers of the society, and they have quite different views about the issue and about the relations. Bizim milliyetçiler gibi yani. Nasıl? Bizim milliyetçiler bir Ermenistan'a bana göre düşman gözüyle bakıyorlardı yani. Koy milliyetçilerden bahsediyorum. Milliyetçi Hareket Partili veyahut da şey olarak değil de koy milliyetçilerine öyle baktım. Şey var. Şartlar o günkü şartlarda insanlar istila etmişler bilmiyorum ya yağma yapmışlar. Soykırımdan bahsediyorum. Var mıdır yok mudur? Onu tarihçilerin veyahut da geçmişin şeyi değil. Bizi bugünkü yaşantımız ve bundan önceki sonraki yaşantımız ilgilendiriyor. Şu an benim düşüncemi sorarsanız varmış olsa ne olur? Yokmuş olmasa ne olur? Size bir şey soracağım. Mesela eğer bu şey olduysa, bu 1915'te hakikaten işte soykırım demeyelim de katliam olduysa. Mesela İslami açıdan sizce bunu nasıl görüyorsunuz? Yani ne olmalıydı mesela bu? Olmamalıydı. Geçmesi için. Acıların geçmesi. Oldu, sonra hani nasıl mesela? Acıların geçmesi için yani onun bir bedeli olması gerekiyorsa bilmiyorum yani bazen acıları unutmak gerekiyor. Derine gömmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bedeller nasıl olsa ahirette karşılarına çıkacak. Eğer haksızlık yapılmışsa inanın bunu yüreğimden söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka ahirette karşılarına çıkacak. Ama ben güçlünün güçsüzü yendiği bir dünya istemiyorum. Many Armenians have this memory hanging in their hearts, something weighty that they can't overcross and come over. Bana bunun paylaşılmayacak bir şey yok. Yani oradaki acı herkesin insanlık acısı. Olmuş veya olmamış olması önemli değil. Yani çünkü bir bakıyorsunuz bu taraftan bir sürü mezarlıklar çıkıyor, bir bakıyorsunuz o taraftan bir sürü mezarlıklar çıkıyor. Hepsinin acısı beraber acı. Hem Türklerin hem Ermenilerin acısı beraber acı. Would you wish the Turkish government officially recognize the killings and this pain sharing? Bunu politik olarak düşünüyor. Sorusu politik anladım. Bunu kabul etmiş olursa. Bunu kabul ettiğin zaman bunun arkasından başka şeyler çıkacak. Onu kabul ettiğin zaman başka şeyler çıkacak. Kabul etmediği zaman nasıl bir şeyler çıkıyorsa bunun peşinden böyle bir şeyler çıkacak. Yani ne tip talepler gelir sizce? Ne bileyim yani gündemde olan bir şeyler. Özür diledik yok. Hani biz Avrupa Birliği'ne boyuna paralar ödüyoruz. Bilmem ne ödüyoruz. Yok şu toprakta bize verilsin, yok Kars bize verilsin, yok Erzurum bize verilsin. Yani bunlar hep böyle yuvarlanıp giden şeyler sorun. Bunu devletin tanıması çok zor şartlarda yani.